Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir amigurumi deniz kızı modeli paylaşacağım. Tasarımı bana ait olan bu güzel tığ işi örgü oyuncağı. Umarım sizler de severek beğenerek örersiniz. Başka kanallar için video çekimine iznim yoktur. Telif hakkı kanalıma aittir. Bunu da hatırlattıktan sonra tüm videolara eksiksiz olarak ulaşabilmeniz için kanala ücretsiz olarak abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Evet, şimdi hemen gerekli olan malzemelerimizi sayarak bu güzel çalışmaya başlayalım. İyi seyirler. Evet, bu güzel amigurumi deniz kızımızın yapımı için 7 numara tığ kullanacağım ve 0 numara tığ kullanacağım. 2 adet farklı yerlerde kullanacağım bu tığlarımı. Yeri geldikçe sizlere göstereceğim tabii ki. Şöyle 4 ya da 6 milim olan gözlere ihtiyacımız olacak. Alize Cotton Gold'un yine batik ipini kullanacağım. Saçlar için Himalaya Mercan Sport kırmızı tonlarda ipim var. Ve ten rengi için de Etrofil'in pamuklu ipine ihtiyacımız olacak. Şöyle bir simli ipim var çantası için. Evet, şimdi gerekli olan malzemelerimiz bu kadar. Hemen öncelikle kuyruk yapımını anlatarak başlayalım. Evet, bu güzel deniz kızı Ariel için ilk bölüm bu. Öncelikle kuyruk yapımı ile başlayacağız. Şimdi 7 numara tığımı alıyorum. Bir tane sıkılama zinciri çektim. Onu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane zincir çektim. Şöyle ikinciden itibaren sık iğne örüyorum. Bu şekilde sık iğne olarak örelim. Evet, 18 ya da 19 tane, şöyle tam emin değilim, bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, zaten sondan bir ikinci ilmeğe battığımız için 19 olması gerekiyor. 19 tane sık iğne ördüm. Son ilmeğime geldim. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Örgüyü çevirdikten sonra şöyle ilmeklerimizin ön ve arka lobları, bakın başak görüntüsü. Şimdi BLO dediğimiz back lob arka lobdan örme ile devam edeceğiz. Bütün bir model bunun üzerine kurulu. Bir, 2, 3, 4. Evet, şimdi bu şekilde 17 tane sık iğne örelim, gelelim. Evet, şu son 2 ilmeğimi bu şekilde alarak tek seferde çekiyorum ve eksiltme yapmış oldum. Bir tane zincir çektim, örgümü çevirdim. Şimdi hemen bir eksiltme daha yapıyorum. Tek seferde çektim. Şimdi kalan ilmeklerimi düz bir şekilde öreceğim. Normal bir şekilde örelim. Evet, 15 ve 16. ilmeğimi de ördüm. Bir tane zincir çektim, örgümü çevirdim. Örmeye devam ediyoruz. 1 2 3. Bu şekilde 15 tane sık iğne örüp gelelim. Evet, 15 tane sık iğne ördükten sonra son kalan 2 ilmeğimi bu şekilde alarak eksiltme yapıyorum. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Hemen ilk
ilk ilmeklerimi alıyorum ve eksiltiyorum. Kalan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. 14 tane sık iğne olacak. 1 2 Evet, sona kadar bu şekilde ördük. 14 sık iğnemiz var. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Şimdi normal bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Şunu söyleyeyim, eksiltmeleri hep aynı yönde yapıyoruz. Burası sabit, düz kalacak. Tek tek saymanıza bile gerek kalmayabilir. Sadece şu başlarda ve sonlarda eksiltmemiz olacak. 13 tane ilmek örüp gelelim. 13 sık iğne ördükten sonra şöyle son kalan ilmeklerime geçiş yapıp tek seferde çekerek yine bir eksiltme yaptım. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Yine bakın, eksiltme yapmamız gerekiyor. Bir tane eksiltme yapıyorum. Kalanları düz bir şekilde örüyorum. 12. Evet, 12 ilmek ördüm. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Şimdi yine düz öreceğiz. Son ilmeklerde eksiltme yapacağız. Şimdi 11 tane sık iğne örelim. Son 2 ilmeğimi alıyorum ve eksiltiyorum. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Yine bir eksiltme yapıyorum hemen. Kalanları düz öreceğim. On tane ilmeğimiz kalması gerekiyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son olarak 10. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. 1 2 3 4 5 Evet, bu şekilde ördükten sonra son kalan ilmeğimi de eksiltiyorum. Bir zincir çektim ve örgümü çevirdim. Bir eksiltme hemen. Kalanlar düz. Evet, 8 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Şimdi 7 tane sık iğne öreceğiz. Bir tane eksiltme yapacağız. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne, bir tane eksiltme. Bir zincir çektim, dön. Bir eksiltme, 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Burası artık son eksiltmemiz olacak. Eksiltmenin olduğu son sıramız. 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğne ördük ve son eksiltmemizi yaparak kuyruğun ilk aşamasını tamamlamış oluyoruz. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Şimdi simetrik olarak burada eksilttiğimiz gibi artırmaya devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Burada nasıl eksilterek geldiysek
Şimdi de artırma yaparak kuyruğumuzun ikinci bölümünü tamamlamış olacağız. Bunun için hemen bir artırma yaparak artırmalara başlıyoruz. Aynı ilmek içine çift sık iğne örersek artırma yapmış oluruz. Şimdi 5 tane sık iğne öreceğim. 2 3 4 ve 5. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. 1. Evet, şimdi 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördükten sonra şurada kalan ilmeğime bir artırma yapıyorum. Yani aynı ilmek içine 2 tane sık iğne örmüş oldum. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Hemen bir artırma daha yapıyorum ve kalanları düz örüyorum. Yedi tane sık iğnemiz olacak. Evet, bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle bakıyorum. 8 tane sık iğne ördüm. Şuradaki ilmeğe bir artırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bir artırma yapıyorum. Kalan ilmekleri düz örelim. Tahminen 8'di. Bunda da 9 olacak. 9 ilmek örüp gelelim. Son olarak bir sıra daha göstereyim. Genel olarak mantığını anlamışsınızdır. Eksiltmelerin ve artırmaların hep aynı yönde olacağına dair. Şöyle ördükçe saymanıza da gerek yok. Dönüşlerde ve hem iki yönde artırma yaptığımız yer belli. 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne ördüm. Şuradaki ilmeğe bir artırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Yine artırma yapmam gerekiyor. Evet, bu şekilde düz örelim. Şurası orta kısmı. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Katladığımızda zaten şöyle ortası olacak şurası. Evet, simetrik bir şekilde bu şekilde örelim. Artırmalarla gelelim. Evet, bu şekilde ördük. Hemen sayalım. Şurası orta noktası. Şöyle iğnemi takıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şu kenarı da sayalım. 7. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, şimdi eşit olduğuna göre dilerseniz şöyle ikiye katlayıp da kontrol edebilirsiniz eşit olup olmadığını.
Hemen şu ipimi kesiyorum. İğneme ipimi taktım. Bu parçadan nasıl güzel bir kuyruk oluşacak hemen bakalım. Şu kenardan geçiyorum. Bakın şu aradaki deliklerden çok sık değil, çok gevşek de yapmıyorum. Umarım sizler de severek, beğenerek örersiniz bu güzel bebeği. Evet, bu şekilde geçişler yaptıktan sonra tek seferde çekiyorum. Şöyle iyice sıkacağım. Şimdi ucuna şöyle büyükçe bir düğüm atalım. İyice gerdirdikten sonra buraya da bir düğüm atalım. Evet, bu güzel bebeğimizin ilk bölümüyle karşınızdaydım. Umarım sizler de seversiniz, beğenirsiniz. Evet, bir sonraki bölümde vücut kısmını öreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.